Selamünaleyküm. İnşallah iyisinizdir. Ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomda kızların dolaplarını düzenlemiştim ve odalarını temizlemiştim. Bugünkü videomda da oğlumun odasını temizliyorum. Dolaplarını düzenliyorum. Umarım keyifle izlersiniz ve sizler için de bir motivasyon olur. Bugün inşallah sizlerle İslam'ın güzel ahlakı olan selamlaşma üzerinde konuşmak istiyorum. Selamlaşma ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Selamlaşmak fiilen çok basit olan fakat değer olarak insana çok büyük katkıları olan bir söylem aslında. Bizler bu değerimizi maalesef kaybettik diye düşünüyorum ben. Kimse kimseye selam vermez oldu artık. Gerçekten de çok üzücü bir durum. Hele ki bu durum Türkiye'de gerçekten çok içler acısı diyebilirim. Ben farklı bir ülkede yaşadığım için bunun gözlemini çok rahat yapabiliyorum. Mesela burada yaşadığım ortamda Fransızlar olsun veya yabancı uyruklu insanlar olsun birbirlerini tanısınlar veya tanımasınlar mutlaka iyi günler derler birbirlerine. Mutlaka derler. Tabii bunun istisnaları da var. Mutlaka ki vardır. Oysa ki karşılaştığımız bir insana tebessümle selam vermek, selamünaleyküm demek gönüller arasındaki bağları kurmaya sebep olur. İnsanlar selamlaştıkça arasındaki kırgınlıklar da azalır. Sevgiler gerçekten de çoğalır. Bununla ilgili bir anımı da paylaşmak isterim sizlerle. Ben Türkiye'deyken çalışırken servisimiz vardı ve servisle işe gidiyorduk. Bizim servis şoförümüz böyle muzip bir abimizdi. Allah razı olsun kendisinden. Böyle sürekli aynı saatte aynı yerde karşılaştığımız bir insana korna arabasının kornasına basıyordu, geçiyordu. Bir gün oldu, 2 gün oldu, 3 gün oldu. Bu böyle devam ediyordu. Sonra adam da böyle hayretle şaşırarak bakıyordu. Kim acaba? Kim ki bana sürekli korna çalıyor falan diye. Sonra artık belli bir zamandan sonra adam da el kaldırmaya başladı. Selam vermeye başladı. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Yani selam vermek gerçekten de hem böyle insanlarda tebessüm oluşturuyor hem de kalpleri birbirine ısındırıyor. Buna direkt şahit olmuştum. Selam vermek sadece bir gelenek değil, aynı zamanda bir ibadettir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin hadisinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, selam cennete götüren amellerden bir tanesidir. Burada dersleri ve sınav kağıtları, ödevleri vesaire var. Hangisi çöp, hangisi lazım bilmediğim için bunları böyle bırakıyorum. Akşam geldiğinde kendisi düzeltsin. Bu kitaplar da dolaptan çıktı. Onları da şu rafa yerleştireceğim. Oradaki kartonları çıkaracağım. Selam veren bir Müslümana karşılık vermek farzdır. Esselamun diyen birisine ve aleyküm selam demek farzdır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Müslim'de geçen iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Meryem suresi 62. ayet kerimesinde de Rabbimiz bize şöyle buyuruyor. Orada birbirlerine selamdan başka bir söz işittirmezler. Yasin suresinin 58. ayet kerimesinde de Rablerinin katında selamla karşılanacaklardır. Buradan anladığımız şu ki cennetin dili selamdır. Allah Teala cennet ehline selam ile hitap eder. Bu da selamın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu gösteriyor bizlere. Nisa suresinin 86. ayet kerimesinde de bir selam ile selamlandığınız zaman ondan daha güzeli veya aynı şekilde karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutandır buyurmakta Rabbimiz. Esselam aynı zamanda Rabbimizin sıfatlarından, isimlerinden bir tanesidir. O ne demek? Her çeşit noksanlıktan salim olan,
kullarını her türlü tehlikeden selamete çıkaran ve cennetteki bahtiyar kullarına selam verendir manasına gelmekte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esselamun aleyküm veya Esselamu aleyke diye selam verirdi. Cevaben de ve aleykümesselam veya ve aleykesselam diye cevap verirdi. Selamının arkasına ve rahmetullahi ve berekatuhu'yu da eklerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir yer silme aparatı aldım. Şöyle pedallı. Bakalım. Kullanalım, işe yarayacak mı? Peki kim kime nasıl selam vermesi gerekiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu da şöyle açıklamış. Bir hadis-i şerifinde Buhari'de geçen, küçük olan büyüğe, binitli olan yaya yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olanlar da çok olanlara selam vermelidir buyurmakta. Yaşça ve derece olarak birbirlerine yakın olan kişiler de burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ebu Davud'da geçen bir hadiste, insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verenidir. Buradan ne anlıyoruz? Aslında en çok faziletli olan ilk önce selamı verendir. En kazançlı çıkacak olan da o kişidir. Bir topluluğa girdiğimiz zaman da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçen şöyle bir hadis bildiriyor bizlere. Sizden biriniz bir meclise vardığınızda selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam sonraki selamın daha üstünde değildir. Burada Müslüman kardeşlerimden bir şey gördüm. Arap kardeşlerimden sağ olsunlar. Camiye veya toplu bir meclise girdikleri zaman ağızlarının içinde Esselamun Aleyküm deyip ellerini kalplerine götürüp daha sonra böyle ellerini açarak böyle etrafa selam veriyorlar. Ve biz de orada selam verdiklerini anlayıp sessizce bir aleyküm selam diye selamlarını alıyoruz. Bu gerçekten çok hoş bir davranış, çok güzel bir davranış. Hem böyle edep açısından hem de böyle saygı açısından kimseyi rahatsız etmeden o selamı veriyorlar. Kapıdan girerek içeri giriyorlar ve yerlerine oturuyorlar. Çok güzel bir davranış. Çok beğendim gerçekten de. Bilmiyorum, belki bizim ülkemizde de vardır ama inşallah vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe efendilerimiz soruyor. Diyorlar ki İslam'ın hangi özelliği daha hayırlıdır diye sorulduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir diye buyuruyor Buhari'de geçen bir hadiste. Yine bu hadis-i şerif de gerçekten de çok hoş ve güzel bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden biriniz din kardeşine rastladığı zaman ona selam versin. Eğer ikisinin arasına ağaç, duvar veya taş girer de tekrar karşılaşırlarsa tekrar selam versinler. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte. Yukarıda da belirttiğim Rabbimizin Nisa suresi 86. ayet-i kerimesinde bir selam ile selamlandığınız zaman ondan daha güzeliyle selamı alın veya aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını hakkıyla bilendir buyurmaktadır. Buradan ne anlıyoruz? Buradan anladığımız selam verildiğinde elden geldiği kadar daha güzel bir şekilde veya aynıyla cevap vermektir. Mesela selamun aleyküm diyen bir kimseye ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diye cevap verdiğimiz zaman en güzeliyle cevap vermiş oluyoruz. Rabbimiz Adem Aleyhisselam'a selam vermeyi şu şekilde öğretti. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca ona git şu oturmakta olan meleklere selam ver ve senin selamına nasıl karşılık vereceklerini de güzelce dinle. Çünkü senin ve neslinin selamı bu şekilde olacaktır diye buyurdu. Adem Aleyhisselam meleklere geldi. Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah karşılığını verdiler.
onun selamına ve rahmetullahı ilave ettiler. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz böyle buyuruyor bize. Hazreti Ayşe annemizden de bir rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu zat Cibril'dir, sana selam ediyor diye buyurdu. Hazreti Ayşe annemiz de şöyle buyuruyor. Ben de ve aleykisselam ve rahmetullahi ve berekatuhu dedim. Buhari'de geçen bir hadiste. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor ve diyor ki Esselamu aleyküm dedi. Efendimiz onun selamına aynı şekilde karşılık verdikten sonra adam oturdu. Allah Resulü 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başka adam geldi. O da Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da verdiği selamın aynısıyla mukabelede bulundu. O kişi de yerine oturdu. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. 20 sevap kazandı buyurdu. Daha sonra bir başka adam geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Fahri kainat o kişiye de aynı selamı karşılık verdi. O kişi de yerine oturdu. Efendimiz onun hakkında da 30 sevap kazandı diye buyurdu. Ebu Davud'da geçen hadisi şerifinde. Yani selamın da en faziletlisi Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demek de insana çok büyük sevap kazandırıyor. Bunu anlamış öğrenmiş oluyoruz bu hadis-i şerifiyle de Efendimizin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne kadar güzel şeyler öğretiyor. Yine bir hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Enes radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah bana yavrucuğum kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun buyurdu. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte. Ayet-i kerimede de evlerinize girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir hayat temennisi olarak evlerinize ve orada bulunanlara selam veriniz buyurulmaktadır. Nur suresi 61. ayet-i kerimesinde. Bu ayette de yani evde kimse olmasa bile eve giren kişi kendi kendine selam vermesi gerekmektedir. Bunu öğreniyoruz. Bu selamın da nasıl olması şeklinde Muvatta'da geçen selam bölümünde evimize girdiğimizde eğer kimse yoksa vereceğimiz selam şekli Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin şeklinde olmalıdır diye geçiyor. Herhangi bir yanlış anlaşılma veya fitne olacak bir durum olmadığı sürece bir kadının erkeğe, erkeğin de kadına selam vermesinde herhangi bir sakınca yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturmakta olan bir grup kadını selamlamış. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifinde. Ayrıca amcasının kızı Ümmü Hani'ye de selam vermiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte. Yine bazı sahabilerin kendilerine hizmet eden yaşlı bir kadına selam verdiklerini de görmekteyiz. Bu da Buhari'de geçen bir hadiste bize bildirilmekte. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize çocuklara da selam verilmesi gerektiğini söylemiştir. Çocuklara selam verdiği, Efendimizin çocuklara selam verdiği ve bunu ihmal etmediği sahabeden gelen rivayetler arasında vardır. Küçük yaşlardan itibaren uzun bir süre Efendimiz'e hizmette bulunmuş olan Enes radıyallahu anh çocuklara rastladığı zaman onlara selam verir ve Resulullah böyle yapardı derdi. Buhari'de geçen hadiste de bu bize bildirilmekte. Peki kimlere selam verilmez? Küçük veya büyük abdestini bozmakta olan insanlara, içki ve kumar gibi çirkin fiiller işlemekte olan insanlara selam verilmez. Ayrıca abdest alma, namaz kılma ve Kur'an okuma esnasında da selamlaşmak uygun değildir diye söylüyor alimlerimiz. Müslüman üzerindeki hakkı 6'dır. Sahabe soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onlar nelerdir ya Resulallah? Efendimiz buyuruyor. Karşılaştığında selam ver, davet ettiğinde icabet et, nasihat istediğinde nasihat et, hapşırdığında yerhamukallah de, hastalandığında ziyaret et, vefat ettiğinde cenazesinde bulun. Müslim'de geçen hadisi şerifinde. Bu sıralamada
İlk sırada selam vermek geliyor gördüğümüz üzere. Bu da bize selamın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu göstermekte. Selam vermek bir üstünlük değil, bir zarafettir. İslam dini de gerçekten zarafet dinidir. Keşke bunu anlayabilsek ve etrafımızda da anlatabilsek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.